Emlak Mimarım'dan hepinize merhaba. Ben iç mimarınız Berna. Açık havayı seviyorsanız, rüzgarı klimaya tercih ediyorsanız ve yıldızların altında uyumaya bayılıyorsanız Tanju Bey'in 3+1 Şirinyılı'daki evini çok seveceksiniz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen daireyi gezmeye başlayalım. Daireye gezmeye başlamadan önce size biraz dairenin çevresel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Nota 8 Müzik Okulu'nun hemen yanında yer alıyor. Etrafında birçok ilkokul, ortaokul ve lise var. Ramazan Savaş İlkokulu, Kocademir Ortaokulu, Kırmızı Çizgi Fen Lisesi, Bilfen Okulları, anaokulu ve kreşler olmak üzere birçok okul var etrafında. Aynı zamanda Antalya'da Eski Lara Yolu olarak adlandırılan yürüyüş ve bisiklet yollarına da sahip yolun üzerinde yer alıyor. Gece kulüplerine çok yakın, bistrolar, meyhaneler, restoranlar ve balıkçılara yakın. Etrafında birçok hastane var. Yaşam Hastanesi ve Memorial Tıp Merkezi olmak üzere. En yakın market Makro Center'a yürüyerek 2-3 dakika içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Cumartesi pazarına 2-3 dakika içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Etrafında birçok banka var. Bankalara da yürüyerek 2-3 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz. En yakın plaj burada falezlerden girdiğiniz bir deniz var. Mavi bayraklı bir deniz. Bu denizde balık da tutabiliyorsunuz. Teriste alışveriş merkezine aracınızla 3-4 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz. Antalya Havalimanı'na 17 kilometre uzaklıkta yaklaşık 20-25 dakika gibi bir mesafe. Toplu taşıma ve spor alanlarına da yakınlığıyla öne çıkan bir mevkide bulunuyor. Çevresel özelliklerinden sonra size biraz bina ve daire özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Dairemiz 3+1 akıllı bir ev. Dairenin kendisine ait çatısında bulunan 4 adet gün ısısı mevcut. 2 adet su arıtması ve bunun yanında da doğalgazlı ısıtması mevcut. Evin içerisinde şöminesi, terasında botanik bahçesi, süs havuzu, barbekü alanı, pişirme alanları, bodrum katında deposu, atölye alanı, ADSL, ısı ve ses yalıtımı gibi birçok özelliğe sahip. Ek olarak da yatak odasında ev sahibimizin evin yeni sahibine bırakacağı 280 kilogramlık bir kasası mevcut. Binaya uzaktan komuta edebildiğiniz demir bir kapı ile giriş yapıyoruz. Daireye ise çelik kapı ile giriş yapıyoruz. Çelik kapının hemen üzerinde yer alan akıllı sistemle birlikte eve giriş çıkış yaptığınızda telefonunuza bildirim atıyor. Daireye girdiğim zaman binanın kotuyla dairenin kotunun arasında yaklaşık 10 santimlik bir fark olduğunu görüyorum. Bunun sebebi ise ev sahibinin yaklaşık 10 santimlik bir cam yünüyle birlikte ısı ve ses yalıtımı sağlamış olması. Holümüz yaklaşık 18 metrekareden oluşuyor. Vestiyer, çamaşır odası, duş, çalışma alanı, misafir odası, okuma odası ve ebeveyn banyolarına bağlanıyor. Zemin döşemesinde taş görünümlü seramik tercih etmişler. Yapay aydınlatmadaysa paravanın arkasında yerleştirilen gizli ışıklarla birlikte sensörlü aydınlatmalarla güzel bir aydınlatma tasarımı yakalamışlar. Hemen solumda gördüğünüz MDF üzeri gri boyalı kapakların arkasında çamaşır odası gizlenmiş. Bu çamaşır odasının metrekaresi yaklaşık 3 metrekareden oluşuyor. Vestiyerin hemen yanındaysa duş alanı var. Dilerseniz gelin birlikte duş alanını gezelim. Çamaşır odasının hemen sağ tarafında yer alan ortak tuvalet ve banyodayız şu anda. Bu ortak banyo ve tuvalet yaklaşık 3 metrekareden oluşuyor ve zemin döşemesinde gri tonlu seramikler yerleştirilmiş. Duş alanı zeminle bir kotla çözülerek etrafından yükseltilerle suyun taşması engellenmiş. Asma klozet ve lavabo çözümlemeleri yapılmış. Yapay aydınlatmalarla spotlarla devam ettirilmiş. Giriş holünün hemen sağında yer alan okuma odasındayız. Odamızın metrekaresi 7 metrekareden oluşuyor ve kuzeye bakan bir cephesi var. Kuzeye bakan cephesinden balkona da çıkış mevcut ve balkonun metrekaresi 4 metrekareden oluşuyor. Balkondan bakıldığı zaman binadan daha büyük ağaçların görüntüsü içeriye gerçekten doğayı ve yeşilliği alıyor. Okuma odasının zemininde parke tercih edilirken duvar boyası olarak da Duyo markasının Kartepe boyaları tercih edilmiş. Orta aydınlatma armatüründe loşluğu ayarlanılabilen, voltajı düşürülebilen aydınlatmalar tercih edilmiş. Hemen yanımda gördüğünüz MDF üzeri gri boyama olan kapının arkasında bir gömme dolap alanı mevcut ve sağ tarafımda da görüyorum ki evi satın alacak insan burayı çocuk odası olarak değerlendirirse çok güzel gömme dolabın sığabileceği kolonlu duvar arasındaki bir boşluk var. Dilerseniz gelin birlikte buradan sonra ebeveyn odasını gezelim. Ebeveyn yatak odasının bulunduğu kısma geldim. Burası 18 metrekareden oluşuyor ve zeminde
Parke kullanılırken duvarlarda kartepe duvar boyası kullanılmış. Orta aydınlatma armatürlerinin de yanı sıra yatağın etrafından geçen ledlerle birlikte yapay aydınlatma tasarımları yapılmış. Odanın cephelerinden bahsetmek istiyorum. Kuzey ve batıdan oluşan cepheleri var ve 4 metrekareden oluşan kendine ait bir balkonu var. Odanın güney duvarını oluşturdukları giyinme alanı yaklaşık 7 metrekareden oluşuyor. Bu giyinme alanının aydınlatmasında da spot kullanarak oldukça mantıklı bir aydınlatma çözümlemesi yapılmış. Biliyorsunuz emlak mimarımda özel bölümler çekiyoruz. Bu özel bölümlerde sizlere Feng Shui stilinde bir yatak odası tasarımından bahsetmiştim. Şu anki gezdiğimiz yatak odası da aslında tam olarak bahsettiğim şeylerin uygulanmış hali. Zemine yakın bir yatak, bir oturma grubu, giyinme alanlarının ayrı bir mahallede çözümlenmesi, ortada dolap ve komodine dair kalabalıkların bulunmaması, yatağın etrafında çözümlenen şık aydınlatma tasarımlarıyla birlikte Asya'nın bütün tasarım anlayışını bu yatak odası karşılıyor diyebilirim. Dilerseniz gelin birlikte ebeveyn odasını gezmeye devam edelim. 6 metrekareden oluşan ebeveyn banyosundayız şu anda. Ebeveyn banyosunun seramik yerleşimlerinde İspanyol markası olan Aparisi tercih edilmiş. Zemin döşemesinde ise yine mozaik görünümlü, biraz daha koyu renkli bir seramik tercihi yapılmış. Çift basamaklarla çıktığınız bir küvet yerleşimi yapılırken bunda marka tercihleri Delta'dan yana olmuş. Duş sistemi ise organik formlu ev sahibimizin özel tasarımı. Banyonun aydınlatmalarına bakıyorum. Orta aydınlatma armatürünün de yanı sıra spot aydınlatmalar da kullanılmış. Asma lavabo ve asma klozet çözümlemeleri yapılırken asma lavabonun tezgah yerleşiminin altında yelpaze formlu bir depolama alanlarının çözümlediklerini görüyorum. Bu da çok hoşuma gitti. Dilerseniz gelin birlikte evi gezmeye devam edelim. Ortak banyo ve tuvaletin hemen karşısında, merdivenin ise yanında yer alan misafir odasındayız şu anda. 14 metrekareden oluşuyor ve güney ve batıya bakan cepheleri var. Zemin döşemesinde parke kullanılırken duvarlarda kartepe duvar boyası kullanılmış. Dilerseniz gelin birlikte buranın hemen yanında yer alan çalışma alanına bir göz atalım. Misafir odasının hemen çıkışında çelik konstrüksiyon üzeri masif ahşap kaplı merdivenin hemen yanında yer alan çalışma alanını görüyoruz. Bu çalışma alanının yanındaysa merdiven altları depo olarak değerlendirilmiş. Böylelikle evde hiç öyle alan bırakmamış olmuşlar. Duvarlarında ipek sıva kullanılan ahşap merdivenlerden oturma alanı, mutfak ardiyesi, ardiye, tuvalet ve terasın bulunduğu üst kata çıkış yapıyoruz. Üst kata çıktığımda beni Amerikan mutfak ile birlikte epeyce geniş bir oturma alanı karşılıyor. Oturma alanımız 34 metrekareden oluşuyor ve zemin döşemesinde parke kullanılırken duvar boyalarında da kartepe duvar boyası tercih edilmiş. Salonumuzun güney ve batı olmak üzere iki cephesi var. Batı cephesinde panoramik bir cam ile birlikte terastaki botanik bahçe manzarasını görüyorsunuz. Güney cephesinde de merdivene bakan bir yeşil alanımız mevcut. Hemen arkamda gördüğünüz şömineden de bahsetmek istiyorum. Oturma alanımızda ısıtma seçenekleri çok fazla. Petekle ısınabiliyorsunuz, klima ile ısınabiliyorsunuz ki klima evin her odasında mevcut zaten. Şömine ile de ısınabilirsiniz kış aylarında. Şömine hemen arkasında yer alan ardiye alanından oksijeni alıyor. Böylelikle yaktığınız zaman oturma alanında bir baş ağrısı hissetmiyorsunuz. Bunu da bir dipnot olarak düşüyorum. Şöminenin bulunduğu duvarı da karya taşıyla kaplamışlar. Bulunduğu zemin seramik döşeme ve şöminemizin alt kısmı mermer, üst kısmı ise bakır tercih edilmiş. Dilerseniz gelin birlikte mutfağı gezmeye devam edelim. Mutfağımız yaklaşık 7 metrekareden oluşuyor. Hemen hemen her şey elinizin altında diyebilirim. Buradan baktığımda U tipli, aslında buradaki ada tipli tezgaha da bakarsam karşısında oturtulan bar tezgahlarıyla birlikte ada tipini de yansıtıyor diyebilirim. Tezgah malzemesinde granit tercih edilmiş. Hemen sağ tarafımda kokteyl alanı, sol tarafımda hazırlama alanı, köşede pişirme alanı ile birlikte benim her zaman videolarda bahsettiğim üçgen alanını da burada da uygulamış olduklarını görüyorum. Kuzey cephesine bakan daire formlu pencere ve arkamda görmüş olduğunuz dikdörtgen formlu pencere ile birlikte gün ışığını en verimli şekilde içeriye almışlar. Çift gözlü damlalıklı evye ile birlikte ev sahibimizin yurt dışından getirdiği armatürle birlikte bir armatür tasarımı da kullanmışlar. Dolaplara bakıyorum. Dolaplarda da ahşap rengi kullanarak mutfağı daha aydınlık ve daha havadar gösterdiklerini görüyorum. Gerçekten çok işlevli bir mutfak. Çünkü burada kekimi pişirirken burada kokteylimi hazırlayabiliyorum. Yemeğimi yiyebiliyorum. Dışarıda terasımı görebiliyorum ve terasta oturan insanlara buradan yemek servisi de yapabiliyorum. Ayrıca Amerikan tipli mutfaklarda her zaman şikayet edilen bir özellik vardır. Çok fazla dağılması gibi. Bu dağınıklığın önüne geçebilmek için bir mutfak ardiyesi düşünmüş ev sahibimiz. Dilerseniz gelin birlikte o mutfak ardiyesine bir göz atalım. Mutfağın hemen karşısında yer alan mutfak ardiyesindeyiz. Burada oldukça fazla depolama alanları ile birlikte mutfağın tüm kalabalığını toparlamışlar diyebilirim ve yaklaşık 2 metrekareden oluşuyor. Hemen sağ tarafımda ise evin genel ardiyesinin bulunduğu kısım var. Burada şöminenin
peteklerin ve gün ısının bağlı olduğu bir kazan mevcut. Yani doğalgazı kullanmadığınız zamanlarda gün ısının suyuyla birlikte evi ısıtabiliyorsunuz. Ve şömineyi anlatırken sizlere bahsetmiştim. Şömine ortamdaki oksijeni yaşam alanından değil, bu ardiye odasındaki oksijenden alıyor. Dilerseniz evi gezmeye tuvalet ile birlikte devam edelim. Üst katın tuvaletindeyiz şu anda. Burası yaklaşık 2 metrekareden oluşuyor. Lavabo ve klozetlerde asma tercih edilirken kapının hemen arkasında da pisuvar yerleşimi yapmışlar. Aynalarda ve kullanılan tezgah malzemesinde eskitme kullanarak buranın atmosferini farklı kılmışlar. Böylelikle evin iç mahallerini gezmeyi bitiriyoruz ve birlikte terasa geçiyoruz. Salonumuzun batı cephesindeki ferforje kapıdan evin en havadar ve en çekici kısmı olan terasa çıkış yapıyorum. Terasımız yaklaşık 45 metrekareden oluşuyor ve zemin döşemesinde açık renkli seramik kullanılmış. Hemen arkamda görmüş olduğunuz havuzdan bahsetmek istiyorum. Havuzun kendine ait vanası ve çiçeklerinde sulama sistemleri mevcut. Tenteler ve panjur sistemleri otomatik ve aşk merdiveni, palmiyeler, bonsailer, birçok güzel botanik çeşitlilikle birlikte bu bitkilerin altına yerleştirilen spotlarla birlikte görsel şölen yaşatmayı amaçlamış ev sahibimiz. Denize karşı bakan kısmı oturma grubu yerleştirerek buraya da masa ve sandalyeler yerleşimleri yaparak keyifli yemek yeme alanları oluşturulmuş. Hemen arkamda yer alan barbekü alanına geçiyorum. Bu barbekü alanında ocak, pişirme kısımları gibi kısımlar mutfakla iletişim kesilmeden oluşturulmuş ve görmüş olduğunuz kısımla birlikte pişirme alanları, kokan yemekler, yiyecekler gibi şeyler burada pişiriliyor ve buradan daire formlu pencereden de mutfakla iletişimimiz sürmüş oluyor. Böylelikle bu keyifli, güzel terasında anlatımının sonuna gelmiş oluyorum. Videonun sonuna doğru gelirken sizlere bahsetmek istediğim birkaç detay var. Evde akıllı ev sistemi olduğunu söylemiştim. Televizyon, tente, ışıklar gibi birçok detayı akıllı telefonunuzla birlikte komuta edebiliyorsunuz. Telefonunuz ile komuta edemediğiniz zamanlarda, örneğin şarjınız bittiğinde evinizin asistanı Alexa'ya seslenerek ışıkları kontrol edebiliyorsunuz. Almanca ve İngilizce dil seçenekleriyle birlikte kendisine seslendiğiniz zaman ışıkları kontrol edebileceksiniz. Bodrum katında yaklaşık 16 metrekarelik bir depo alanı olduğunu söylemiştim. Ev sahibimiz burayı atölye olarak değerlendirmiş. Evimizi gezdik. Sıra geldi ev sahibiyle röportaja. Merhaba Tanju Bey. Merhabalar. Evinizi gezerken gerçekten çok keyif aldık. İzninizle size birkaç soru sormak Tabii ki, istiyorum. buyurun. Öncelikle evinizin her bir metrekaresinde emeğinizin olduğunu görüyorum. Adeta sanatınızı ilmek ilmek işlemişsiniz evin Çok her sağ bir olun. köşesinde. Peki neden bu kadar güzel bir evi satma ihtiyacı hissettiniz? İyi bir soru. Emekli oldum artık. Dolayısıyla da şehir hayatından da biraz sıkıldım. Büyük bir bahçede küçük bir ev istiyorum. Dolayısıyla da Ege'ye yerleşmeyi düşünüyorum. Satma sebebim bu. Peki muhiti bilmeyenler için bize nasıl anlatabilirsiniz? Komşuluk ilişkileri, burada oturan insanlar hakkında ya da buranın imkanları hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim. Şirinyalı, Lara bölgesinin bana göre ismi de üstünde en şirin bölgelerinden bir tanesi. Çok merkezi bir yer. Eski Lara yoluna çok yakın. Deniz imkanları var. İşte hastane, market, cumartesi pazarımız var burada. İnsanların çok sevip hatta Antalya'nın öbür tarafından geldiği her yere yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Bir de bu kadar merkezi olmasına rağmen aslında çok sessiz, sakin de bir muhit, güzel de bir muhit. Eğlenmek isteyenler Lara yolunda bir sürü restoran imkanı, bar imkanı var. Yani çok keyifli bir muhit aslında. Komşularımız da çok iyi, sakin insanlar, hepsi düzgün insanlar. Peki evinizin en beğendiğiniz kısmı neresi? Şu anda oturduğumuz yer terası. Kesinlikle. Çok evin en çekici kısımlarından Sağ birisi olun. bence de öyle. Evet. Evinizi, dairenizi diğer dairelerden ayıran özellik ne? Ya da bu muhitteki diğer evlerden ayıran özelliği ne? Şöyle bahsedeyim, var bir özelliği aslında. Buradaki küçük evlerin hepsinde üst katta genelde yatak odasıyla banyo var. Ebeveyn yatak odasıyla banyo var. Dolayısıyla da teraslar atıl olarak duruyor. Çamaşır asıyor insanlar ya da çok nadir kullanıyorlar. Ben bunu değiştirmek için salonu, mutfağı yukarı aldım. Dolayısıyla da burası konsept olarak aslında bir tekne gibi. Yani yaşam alanı. Üst katta yatmak istediğiniz zaman alt kata iniyorsunuz. Bir avantajı daha var bunun. Alt komşularında en alt katta salonları, mutfakları olduğu için onlar da yatmak için yukarı çıkıyorlar. Mesela birçok evde böyle sıkıntılar olabiliyor. Bizde yatak odaları üst üste duruyor. Dolayısıyla sadece yatmaya inildiği için kimse kimseyi de rahatsız etmiyor. Ses, gürültü olmuyor. Öbür türlü salon alt katta olduğu zaman diğer komşunun yatak odasının üstünde oluyorsunuz ve bazen sıkıntı çıkıyor.
çıkabiliyor. O anlamda da rahat bir ev yani. Evinizi gezerken çok fazla tadilat ve bakım yapıldığını gördüm. Bize bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Doğru, evet. Ben 99 senesinde bu eve kiracı olarak girdim. Çok sevdiğim bir ev sahibim vardı. İlla sana bu evi satacağım diye ısrar etti. 2 sene sonra da satın aldım. Dolayısıyla da içinde oturduğum için bir sürü planlama zamanım oldu. O zaman mutfak salonu alt kattaydı. Burada dediğim gibi bir yatak odasıyla banyo vardı. Sürekli terasta yaşadığım için çok zor oluyordu. İşte misafiriniz geliyor. Yemek hazırlayacaksınız terasta. İniyorsunuz, çıkıyorsunuz. Dolayısıyla da bunu gerçekleştirebilmek için üst kat yığımı olduğu için bütün üst katı komple yıkmak zorunda kaldım. Çelik konstrüksiyondan bir çatı yapıldı. Salonu, mutfağı yukarı alıp diğer yatak odalarını ve banyoları da aşağıya aldım. Dolayısıyla çok ciddi bir tadilat gördü ev. Yani öyle söyleyebilirim. Bize verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür Rica ederim. ederim. Umarım izleyicilerimizin de kafalarındaki soru işaretlerini giderebilmişizdir. Sıra geldi en sevdiğim kısma, yani öneriler kısmına. Röportaj kısmında da gördüğünüz gibi Tanju Bey evin gerekli bütün tadilatlarını yaptırmış. Evi adeta ilmek ilmek işleyerek sanatını konuşturmuş. Fakat siz satın aldıktan sonra ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz diye merak ediyorsanız parkeleri değiştirebilirsiniz. Duvar boyalarını isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Ya da bu harika terasa tabii ki jacuzzi'nin yakışacağını düşünüyorum. Standart jacuzzi yerleşimi yapabileceğiniz gibi hemen arkamda gördüğünüz deniz manzarasına karşı şişme jacuzziler de kullanabilirsiniz. Bu konuda içiniz rahat olsun. O şişme jacuzzilerle de su arıtıcı sistemleri vesaire çok kolaylıkla teraslarınıza uygulanabiliyor. İşiniz olmadığı zaman da kaldırıldığı için aslında daha kullanışlı oluyor diyebilirim. Fakat tabii ki terasın gerekli statik hesaplarını yaptırdıktan sonra bunu yapın. Bunun dışında evinizdeki mobilya tasarımlarında her zaman bizden destek alabileceğinizi unutmayın lütfen. Öncelikle evinin kapısını bizlere açtığı için Tanju Bey'e çok teşekkür ediyorum. Siz de bu evi çok beğendiyseniz ve daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından evin daha detaylı bir internet sitesine ulaşabilir, bizlere teklif verebilirsiniz. Gelecekteki eviniz neden burası olmasın ki? Bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki Emlak Mimarım bölümlerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.